Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinin Montgomery şehri. 1 Aralık 1955 Perşembe. Akşam saatleri. Ufak tefek siyahi bir kadın terzi şehir fuarındaki işinden çıktı ve evine gitmek üzere otobüse bindi. Yorgundu. Uzun çalışma saatleri, zor yaşam koşulları, yoksulluk. Bunların hepsi yorgunluğunun sebebi olabilirdi. Lakin henüz 42 yaşındaki bedeni değil, ruhu yorgundu. Uğradıkları ayrımcılığı kaldıramıyordu. Buna daha fazla katlanmak zorunda olmadığını içten içe biliyordu. Siyahi bir Amerikan yurttaşı olarak yurttaş sayılmamaktan, hayatın her alanında uğradıkları hakaretlerden bıkmıştı. Herkes gibi ücretini ödeyerek bindiği otobüste siyahileri kastederek renkliler olarak kategorize edilmiş en arka koltuklarda oturmak zorunda bırakılmak, beyaz derili bir insan otobüse bindiğinde de ona yer verip ayakta gitmeye mecbur olmak ağrına gidiyordu. Bir kararıyla her şeyi değiştirebileceğini henüz bilmiyordu ama o perşembe akşamı beyaz derili adama yer vermeyi reddetti. Rosa Parks, o ufak tefek siyahi kadın terzi. Siyah derili Amerikan vatandaşlarının ayağa kalkmasına, cesaretlenmesine, mücadele etmesine ve en nihayetinde haklarını almalarına kadar uzanan uzun sürecin kıvılcımını ateşledi. Rosa Parks'ın bu cesur hareketi Montgomery otobüs boykotunu başlattı ve nihayetinde Martin Luther King'in "I have a dream, bir hayalim var" sözleriyle tarihe geçen ünlü konuşmasıyla devam eden büyük bir sivil haklar mücadelesini tetikledi. Peki tüm bu mücadelenin içinde Rosa Parks neler yaşadı ve nasıl yaşadı? Hadi gelin mücadelesi hala örnek alınan bu müthiş kadının yaşamına daha yakından bakalım. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Hazırsanız başlıyoruz. Rosa Louise McKinley 4 Şubat 1913'te Alabama Tuskegee'de doğdu. Çocukluğu Amerika'nın güneyindeki derin ırk ayrımcılığının gölgesinde geçti. Öğretmen olan annesi ve büyükannesi tarafından büyütülen Rosa, küçük yaşlardan itibaren adaletsizliğin ve ötekileştirilmenin acımasız yüzüyle tanıştı. Ebeveynleri ise tüm bunlara kalkan olabilecek tek şeyin eğitim olduğunu biliyorlardı. Rosa da tek odalı bir okulda eğitimine başladı ve siyahilerin eğitimi için büyük mücadeleler veren annesi sayesinde devam ettirdi. Ancak okula yürürken beyaz çocukların taş atması, aşağılaması gibi birçok saldırıya maruz kaldı. Bu zorlayıcı deneyimler onun ileride daha büyük bir mücadeleye atılmasına zemin hazırlıyordu. Ardından sadece siyahi öğrencilere eğitim veren nadir iyi okullardan birine devam etti. Bir öğretmen okuluydu ve belki de annesinin izinden gidecekti. Ancak annesinin ve büyükannesinin ard arda hastalanmaları nedeniyle 16 yaşındayken okulunu yarım bırakmak zorunda kaldı. 19 yaşına geldiğinde ise berberlik yapan fakat bir taraftan da siyah hakları mücadelesinde aktivist olan Raymond Parks ile evlendi. Raymond, Rosa'nın liseyi bitirme çabalarını destekledi ve Rosa ertesi yıl okulunu tamamlayarak diplomasını aldı. Eğitimi boyunca da ayrımcılığa karşı direnmeyi ve kendine güvenmeyi öğrendi. Rosa ve Raymond Parks yıllar içinde Montgomery'deki siyahi topluluğunun saygı duyulan bireyleri haline geldiler. Topluluklarının beyaz insanlarla aynı haklara sahip olabilmesi adına da birçok hak mücadelesinin içindeydiler. Ayrıca ırk ayrımcılığı yasalarıyla yönetilen bir eyalette yaşıyorlardı. Ve bu sürekli olarak mücadelenin içinde olmak fakat diğer yandan da bitmeyen bir hayal kırıklığı anlamına geliyordu. Siyahiler sadece belirli okullara girebiliyor, belirli parklarda dolaşabiliyor, belirli dükkanlardan alışveriş yapabiliyor, hatta belirli çeşmelerden su içebiliyor, kısacası yaşamın her alanında ötekileştiriliyorlardı. Rosa ve Raymond, renkli insanların ilerlemesi için ulusal dernek adı verilen ve kısaca NAACP olarak adlandırılan dernek çatısı altında mücadele ediyorlardı. Derneğin Montgomery Başkanı Edgar Daniel Nixon, şehirde oy kullanmak için kayıt yaptırmak isteyen siyahların haklarını savunan bir demiryolu işçisi ve sendikacıydı. Montgomery'nin sakinleri, diğer ayrımcılıklarla birlikte otobüste arka sırada oturmak zorunda bırakıldıkları uygulamayı çok aşağılayıcı buldukları için mümkün olduğunca belediye otobüsüne binmekten kaçınırlardı. Fakat yine de sıradan bir günde yolcuların en az %70'i siyahilerden oluşurdu ve o gün Rosa Parks da onlardan biriydi. 1955 yılının soğuk bir akşamı Rosa, işten eve dönerken Montgomery'deki Cleveland otobüsüne bindi. Otobüs dolduğunda şoför James Blake, Parks'tan beyaz bir yolcuya yer vermesini istedi. Yanında oturan siyahi adam yer vermek için ayağa kalksa da Rosa cam kenarına doğru kaydı ve yerinden kalkmayı reddetti. Artık bu haksızlığa boyun eğmek istemiyordu. "Yerimden kalkmıyorum" dedi. Şoför James Blake,
otobüsü yolda bırakarak hemen telefon edeceği bir yer buldu ve polisi çağırdı. Yetkililere göre Rosa'nın yaptığı şey kamu düzenini bozmaktı ve bu hareketi nedeniyle tutuklandı. Rosa'nın tutuklandığı haberi Montgomery'nin siyahi topluluğu arasında hızla yayıldı. Aynı akşam Rosa kefaletle serbest bırakılmış olsa da Edgar Daniel Nixon bu durumun mücadele alanlarını genişletebilecek bir ateşleyici olduğunu görebiliyordu. Nixon yıllardır ayrımcılık yasalarının ne kadar ileri gidebileceğini görebilecekleri bir davada taraf olacak, aynı zamanda da dürüstlüğü ve doğruluğu sorgulanmayacak cesur bir siyah bulmayı umuyordu. Rosa Parks işte o kişinin ta kendisiydi. Nixon, Parks ailesini bu davayı bir mücadele alanı haline getirmeye ikna ettikten hemen sonra yerel sivil halklar liderleriyle birlikte kiliselerde örgütlenmeye, olan biten her şeyi çevrelerinde anlatmaya başladılar. Birkaç gün sonra 5 Aralık 1955'te de Montgomery otobüs boykotunu başlatmaya karar verdiler. O gün aynı zamanda Rosa Parks'ın mahkemeye çıkacağı gündü. Rosa Parks, ayrımcılık yasalarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Cezası ertelendi ve $10 para cezası ile $4 mahkeme masrafı ödemesine karar verildi. Bu arada boykota siyahların katılımı en iyi iyimserin beklediğinden bile çok daha büyük oldu. Boykotun ilk günü büyük bir başarı olarak tarihe geçti. Montgomery'de yaşayan tek bir siyah bile o gün otobüse binmedi. Arabalarını paylaşarak, yürüyerek ve bisiklet kullanarak dayanışmalarını ve haklılıklarını gösterdiler. 40.000 kişinin gideceği yere yürüyerek gitmesi şehirde yaşayan herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu başarının ardından boykotun sürekliliğini sağlamak ve dayanışmayı güçlendirmek için yerel liderler Montgomery İyileştirme Derneği'ni kurmaya karar verdiler. İşte bu noktada da mücadelenin bir başka önemli aktörü öne çıkmak üzereydi. Genç bir Baptist vaiz olan Martin Luther King Jr. kurulan bu yeni derneğin başkanı oldu. 26 yaşındaki King, barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik yöntemlerini savunuyordu. Asla bir şiddet hareketi olamayacaklarını söylüyor ve sevginin gücünü keşfetmeliyiz. Biz onu keşfettiğimizde bu yaşlı dünyayı yeni bir dünya yapabileceğiz diyordu. We, the Negro citizens of Montgomery, have been involved in a non-violent protest against the injustices which we have experienced on the buses for a number of years. Boykot devam ederken şehri yönetenlerin, otobüs sahiplerinin ve ırkçıların öfkesi artıyordu. Tam 381 gün süren boykot sırasında da katılımcılar tehdit edildi, işten atıldı, saldırılara uğradı. Nixon'ın ve Dr. King'in evleri bile bombalandı. Ancak şiddet olayları boykota katılanları da liderlerini de yıldırmadı ve Montgomery'de yaşananlar önce eyaletin ardından da tüm ülkenin tek gündem maddesi haline geldi. Bu arada Rosa Parks davasında itirazlar ve bir üst mahkemede görülen davalar derken süreç son noktaya kadar ilerledi. Amerikan Yüksek Mahkemesi 13 Kasım 1956'da otobüs ayrımcılığının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Bunun üzerine otobüs boykotu mahkemenin yazılı emrinin Montgomery'ye ulaşmasından bir gün sonra yani 20 Aralık 1955'te sona erdi. Tüm boykot süresi boyunca işinden kovulan, çeşitli fiziksel ve psikolojik saldırılara uğrayan Rosa Parks, Sivil Haklar Hareketi'nin annesi olarak ülkedeki tüm siyahiler tarafından tanınmaya başlandı. Rosa Parks'ın ateşlediği ve Dr. King'in önderliğinde yürütülen çabalarla ulaşılan bu zafer, Sivil Haklar Hareketi için büyük bir moral kaynağı oldu ve diğer şehirlerde de benzer hareketlere ilham verdi. Mücadele burada bitmedi elbette. Dr. King, Sivil Haklar Hareketi'nin ulusal çapta lideri haline geldi. 1963 yılında sivil haklar liderleri Washington'da büyük bir yürüyüş düzenlemeye karar verdiler. Yürüyüşün amacı iş ve özgürlük taleplerini dile getirmek ve hükümeti siyahlara eşitlik sağlayacak sivil haklar yasalarını geçirmeye zorlamaktı. Hazırlıklar aylarca sürdü ve ülke genelinde çok büyük bir destek gördü. 28 Ağustos 1963'te yüz binlerce insan Washington'da toplandı. Bu, Amerikan tarihinin gördüğü en büyük insan hakları eylemiydi. Yürüyüşe katılanlar Lincoln anıtına doğru ilerlerken ellerinde iş ve özgürlük için yazılı pankartlar taşıyorlardı. Yürüyüşün sonunda Martin Luther King Jr. Lincoln anıtının önünde toplanan yüz binlerce insana hitaben ünlü "I have a dream", bir hayalim var konuşmasını yaptı. King, bir hayalim var. Gün gelecek 4 küçük çocuğum derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar diyerek bugün bile insanlara umut ve ilham veren ikonik konuşmasını yaptı. Bu konuşma devam eden süreçte Sivil Haklar Hareketi'nin simgesi haline geldi ve hala insanlara ilham vermeye devam ediyor. Devam ediyor dedim çünkü bu hareket hiç bitmeyen bir süreç.
Rosa Parks'ın cesur hareketi ve sivil haklar liderlerinin çabaları 1964 Sivil Haklar Yasası ve 1965 Oy Hakkı Yasası'nın kabul edilmesine yol açtı. Bu yasalar ayrımcılığı yasakladı ve siyahilerin oy kullanma hakkını güvenceye aldı. Bu kazanımlar sivil haklar hareketinin en önemli zaferleri olsa da dünyanın dört bir köşesinde ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalan milyonlarca insanın mücadelesi hala devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri özelinde de siyahilerin eşit haklara sahip olma mücadelesi sona ermiş değil. Black Lives Matter gibi hareketler Rosa Parks'ın ve Dr. King'in mirasını yaşatıyor ve adalet için verilen mücadele hiçbir zaman bitmiyor, bitmeyecek de. Peki Rosa Parks? Montgomery otobüs boykotunun ardından işini kaybetti ve Montgomery'deki bir grup insan tarafından sürekli olarak tehdit edildi. 1957 yılında Rosa'nın annesini de yanına alan Parks ailesi Detroit'e taşınmak zorunda kaldı. Detroit'te yeni bir hayata başladılar ve sivil haklar mücadelesine burada devam ettiler. Rosa Parks, kongre üyesi John Converse'in ofisinde sekreter olarak çalıştı ve burada toplumsal eşitlik ve adalet için mücadele etmeyi sürdürdü. Detroit'teki faaliyetleri geçmiş çabalarının üzerine eklendi ve Rosa'nın ulusal bir simge haline gelmesini sağladı. Rosa Parks, hayatının son yıllarını da gençlere ilham vermeye ve onları eğitime kazandırmaya adadı. 1987 yılında Rosa ve Raymond Parks Kişisel Gelişim Enstitüsü'nü kurdu. 1988'de emekli olunca da ülke çapında sivil haklar mücadelelerine katılmak ve açılan davalara destek olmak için birçok eyalete gitti. 1999 yılında da başından geçenleri anlattığı Benim Hikayem adlı otobiyografik eserini kaleme aldı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sivile verdiği en yüksek onur olan Kongre Altın Madalyası ile ödüllendirildi. 24 Ekim 2005'te 92 yaşında öldüğünde ülke tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Kongre binasında onuruna cenaze töreni düzenlenen ilk kadın oldu. Anısına ve mücadelesine saygıyla. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.